Oysa ki ne bulmak hoca? Sen koca mı bulmak istiyorsun kendine? Evet. Türkiye'den mi? Şakalaşma. Çok mutlu insanlar. Gagavuzlar tarihte kaybolmuş. Ben beğenirim şarapçık. Tatlı şarapçık. Gençler ve daima genç kalan insanlar. 50 dolar verdim de oradayız. Şimdi ben biliyorsunuz bir önceki bölümde böyle Tatlı ablanın apartında kalmıştım ama yer yoktu. Şimdi böyle şehre bir 10 kilometre uzakta bir yere gidiyorum. Abiye denk geldik. Sen Gagavuz Türk'ü müsün abi? Evet. Gideceğim oradaki Türkleri çekeceğim video. YouTube'a çekiyorum. Ha. Atacaksın YouTube'a para kazanacaksın abi. Açacağım YouTube'a para kazanacağım. Eyvallah. İlk tanıştığım Gagavuz Türk'ü. Alacağım çantamı. Thank you. Vay çok iyi. Tuvalet, banyo falan. Hepsi burada. Sabah zaten detaylı göstereceğim. Şunu da giyeceğiz abi. Hadi bir kahvaltı yapalım o zaman. Oo, çok güzelmiş be. Dedim size dün gece burayı göremedik ama çıkınca güzel bir otel burası diye. Aa, tavuklar var. Solda seslerini duyuyorsunuzdur. Şöyle. Bu arada arkadaşlar soruyorsunuz bu yerlere nasıl ulaşabiliriz diye. Ben aşağıda link bırakıyorum otellere ucuz rezervasyon yapabilmeniz için. Onun için açıklamadaki linkleri kullanın. Otelin ismini de yazıyorum zaten altta. Instagram adreslerini falan sağda solda çıkarıyorum. Şimdi Nicoletta buranın işletmecisi hanımefendi dedi ki seni indireyim mi dedi. Vaa. Oğlum bakar mısın şarapların şeylerine. Arkadaşlar Tuika diye bir şey var. Bu Romanlar yapıyor bunu. Normalde Roman ya da Tuika Palinka içiyor. Sabah ben içmeyeyim şimdi. No, I don't want to try now. Okay. Abi sabah. Of. Is that Tuika? Abi ben Tuika'yı da hiç sevmiyorum. Ne kadar ayıp olacak, içeceğiz, yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bu beklediğimden daha çıktı ya. That's better than Romanian Tuika. Gerçekten de öyle. Hanımefendi yanımda diye söylemiyorum ama arkadaşlar. Şarap gibi ya. Arkadaşlar kahvaltı geldi. Yumurtamız var. Somonumuz var. Şurada tereyağı. Tereyağının güzelliğine bakar mısın? Çok iyi. Bugün Gagavuz'a gidiyoruz söylediğim gibi. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hayta kardeşimin videosundan izlediğim kadarıyla biliyorum. Hayta'yı biliyorsunuzdur. Takip edin. Okay, thank you. Taksi de geliyor. Şöyle tereyağını sürdüm üstüne. Ondan sonra şöyle Instagram'a da bir şey çekeceğim ya çok bozmak istemiyorum. Şuradan alayım şunu. Somonu. Okay. Thank you very much for everything. Take care, bye bye. See you again. Goodbye. Thank you, bye. Arkadaşlar taksimiz geldi. Gidiyoruz. Arkadaşlar geldik. Biliyorsunuz genel olarak bende böyle bir şey serisi var. Türkçe konuşarak bir yeri gezmek. Baya böyle Kırgızistan'dan başlayan serüven arkadaşlar Moldova'ya kadar gitti. Bu arada videonun ortasında hemen size söyleyeyim arkadaşlarım. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için sizin beğenmeniz, abone olmanız ve paylaşmanız çok önemli. O nedenle eğer abone olmadıysanız hemen aşağıdan abone olursanız bir de videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim sizlere. Öyle küçük bir hatırlatma yapayım dedim. Türkçe mi konuşuyorsun? Ha, Türkçe konuşuyorum ya. Ha, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim şükür. 13.20'de kalkacak. Tamam, başka var mı? Bir tek bu mu kalkıyor? Bu ilk. Ben Komrat'a gideceğim. Tamam bu ilk şimdi. Tamam. Bu kalkacak. Tamam o zaman. Kaç saat sürüyor? 1,5 saat. 1,5 saat sürüyor. Tamam.
Bir bilet alın da buraya. Alayım bilet. Nereden alacağım bileti? Verin bu adama o gıcık alacak. Tamam ben vereyim. Hoppa. Gagavuza'ya geldik. Şimdi ben Instagram'dan story atmıştım. Dedim ki Moldova'ya geldim. Moldova'dan Gagavuza'ya geçiyorum. Oradan sanırım otel beni takip ediyormuş ve hatta biri mi önerdi, emin değilim nasıl olduğunu ama bana yazdılar. Dediler ki Arda hocam buraya geleceğiz, seni burada bir misafir edeyim 2 gün diye bir otel bana yazdı. Şimdi oteli bulmam lazım. Burada navigasyondan baktım bu civarda. Ha tamam buldum ya, Karal Otel. Şurada. Abi burada şimdi eşyalarımı bir koyacağım. Ondan sonra dışarıda başlayacağız Gagavuza'yı gezmeye. Merhabalar. Tamam şimdi bana anahtarı verdiler. Buradan Türkçe konuşuyorsunuz mu? Burası mı? Evet. Tamam. Bakalım nasılmış. Evet çok tatlı. Güzel bir oda. Arkadaşlar zaten şöyle söyleyeyim, Gagavuza'da biraz ben baktım kamerayı kapatınca. Booking'de 2 tane otel gözüküyor. Bu bir tanesi. Fiyatlar genelde arkadaşlar ya değişiyor ama 50 dolar 40-50 dolar arasında burada Gagavuza'da konaklayabiliyorsunuz. Bu odada, bu otelde o civarda fiyatları. Ben zaten Instagram adresini buraya bırakırım. Dediğim gibi burada bir 2 gün vakit geçireceğiz. Ondan sonra bakalım neler olacak. Ben şimdi eşyalarımı bırakayım. Hemen dışarı çıkıp göstereceğim size. Bu arada tabii ilk önce odayı bir göstereyim de. Şöyle bakın, küçük bir lavabomuz var. Ondan sonra böyle bir oda. Hani çok da uzun gösterilecek bir şey yok. Tamam, attık kendimizi dışarı. Dedim ya gelirken İrina Hanım'la tanıştırdı beni Hayta yollarda. Onun da kanalını takip edin kesinlikle. Şimdi onunla buluşacağız. Komrat. 2 tane de at var. At mı acaba? Oradaki at oradan mı geliyor? Vera, pardon. Vera, olsun. Ben hep İrina ama Vera. Önemli değil. Vera Hanım'la tanıştık. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Her şey iyi. Sizi burada ağırlamak çok güzel. Teşekkür ederim. Zaten sizin tipinden anladım ki İzmirlisiniz. İlk bakıştan da gördüm. Şimdi biz Komrat'tayız. Komrat bu Gagavuzların başkenti. Gagavuzlardan önce burada Tatarlar ve Nohaylar yaşıyordular. Ve onlar Müslüman olduğu için karar verildi ki buradan onları göndermek. Kırım, Kafkas, Rusya, Türkiye onları buradan gönderdiler. Neden? Çünkü tüm Moldova o pravoslavная ya da Hristiyan bir ülke ve Balkan'dan burayı davet ettiler. Herkes kim Hristiyan. Burayı geçti Bulgar, Gagavuzlar, Yunanlar, Almanlar ve çok millet geçti. Buyurun. 13 yüzyılında Balkan bölgede o zaman isimdi Dobruca. O şimdi diyeyim ki Bulgar ve Romanya'nın arasında eskiden vardı bir yer böyle Dobruca isim. Ama şu anda var Dobruca ama o şimdi farklı. İşte orada vardı bir devlet. Ve bu devlet içinde en çok Gagavuzlar vardı. Demeyelim ki tamamen Gagavuzların devleti ama orada Gagavuzlar vardı çok. Ve Osmanlı zaman artık başladı Osmanlı zaman ne zaman başladılar yeni yerleri kapma. İşte onlar kaptılar bu kısım nerede Gagavuzlar yaşıyorlar. Ve sonra Gagavuzlar tarihte kaybolmuş. 500 bin kaybolmuş Gagavuzlar. Neredeydiler, ne yapıyordular, ne oldu onlarla hiç kimse bilmiyordu. Ve onlar burada bulunmuş bu toprakta Moldova'da 1812'de.
Tarihte kaybolmuş Türk devletiydi Evet, burası. evet. Sonra 1812'de bulundu tekrardan. Evet, bulundu tamamen burada ve burayı göçmen ettiler zaman ilginçti. Kim olduğunu bu millet hiç kimse bilmiyordu. Çünkü zaten biliyorduk ki burayı geçtiler Bulgar, Yunan, Arnavutlar ve çok şey, Sırplar. Evet, geçtiler, onları biliyorlar ama Gagavuzları bilmiyorlar. Komrat yazıyor. 2 tane at var ya. Şuradaki at. Bu atlarla bir ilgisi var mı? Var. Kom ve Var. at. Komur ne demek? Kömür at. Kömür attan isim geliyor. Bu toprak bir beyefendiye aitti. O çok zengindi. Ve burada en büyük bayramlarında burada Nogaylar ve Tatarlar varken de vardı böyle bir şey. Büyük bayramda at yarışması yapılıyordu. Ve bu beyefendinin atı birinci oldu. Ve o söyledi ki tamam bundan sonra benim toprak isim taşıyacak kömür at. İşte buradan bizim Komrat'ın adı geliyor. Gagavuzlar o bir parça Gökoguzlardan kalan. Gökoguzlardan Evet, kalan. Gökoguzlardan. Zaten biliyorsunuz ki Gökoguzlar eskiden zaten tüm Türk milletler eskiden vardı bir din, Tanrı, Tangrinianство. Tangri. Evet, Tangri. İşte o Tangri'de Gökoguzlar göke inanıyordular. Gök Tangri Evet, diyorlar da. Gök Tangri'ye inanıyordular. İşte biz bir kısım onlardan kalan. Anladım. Ve Gagavuzların bayrakta Bayrağında. var gökün rengi. Biz onu sonra görüyoruz. Anladım. Şimdi biz sizinle aşağı iniyoruz parka. Tamam. Kiliseden de geçeceğiz. Tamam. Şurada güzel bir yapı görüyorum. Evet. Kilise herhalde o. Evet. Ana katedrali biz sonra gideceğiz. Tamam. Yani Gagavuzları fark ettikleri tarih Evet. 1789. 18. yüzyılın Evet. da Gagavuzları... Ama siz fark edebilirsiniz ki gerçek resmi burayı geçiş 1812. Hani Balkan'dan burayı başladılar. Osmanlı'da bundan 20-25 yıl sonra fark etmiş Gagavuzları. Evet. Anladım. Demek istiyorum ki var resmi geçiş Balkan'dan burayı ama tabii ki bu resmiden de burada Gagavuzlar artık vardılar. Anladım. Evet. Peki Gagavuzların Hristiyanlığı nasıl kabul etmişler? Ne zaman kabul olmuş? Gök Tanrı'dan sonra hiç Müslüman olmuşlar mı? Direkt Yok. Gök Tanrı'dan Hristiyanlığa mı geçiş olmuş? İşte bu doğru. Çünkü herkes düşünüyor ki biz Müslümandık, sonra dini çevirdik. Ama siz fark ettiniz ki Gagavuzlar biraz ayrı tüm Türk dünyadan. Böyle geografik oldu ki bazı milletler kaldılar bir tarafta. Ama en çok Müslüman Türkler bir tarafta. İşte biz kaldık o tarafta, nerede daha çok Türkler yoktu. Ve bu tarafta tüm milletler Hristiyanlık kabul ediyordular. Siz de ondan Evet, öyle biz oldu. de Tangrinianство'dan, Tanrı'dan sonra Hristiyanlık kabul ettik. Gagavuzların kilisesi. Burası. Ben başını kapatacağım. Kilisede baş kapatma var mı? Tabii ki. Ben hiç görmedim bu zamana kadar. Acaba bu mesela Avrupa'da da bir kiliseye girdiğinde baş kapatma var mı? Tabii ki var. Hristiyanlıkta var ve eskiden bizim anneanneler hiçbirisi gezmiyordu böyle. Bizim etekler böyleydi ve şurası böyle kapalıydı. Ve здравствуйте. Ve anneanneler belki siz köylerde göreceksiniz başı her zaman kapalı. Anladım. Bizim de bildiğimiz 1800 yıllarına kadar. 1700'lerde Gagavuzların hangi dine inandıklarını biliyor muyuz? 1700. 1700-1600'lü yıllarda.
Ben sanıyorum ki tamam, o zamanlarda artık Hristiyanlık vardı ve biz artık Hristiyan olduk. O zamanlardan beri. Benim Evet. sanırım kavimler göçünden başlayınca Avrupa'ya Türkler dağılınca Gagavuzlar bir köşeye bu bir yerde kalmışlar. Evet. Sonra 1800'lere kadar bunu olmuşlar. O arada da Gök Tanrı'dan Hristiyanlığa Geçtiler. Anladım. Evet, doğru. Şu an bizde Başkan Irina Fyodorovna Vlach, kadın ve bugün ve ertesi gün bizde Invest Forum geçiyordu ve ben sanıyorum ki o şu an forumda. Burada 2 tane bayrak var. Birisi Moldova'nın bayrağı, birisi de Gagavuzya'nın bayrağı. Ve sağ tarafta siz görüyorsunuz Atatürk büstü de var. Evet, Atatürk büstü ve Mustafa Kemal Atatürk kütüphanesi var. Geçelim. Arkadaşlar, şöyle hemen ilerleyelim. Bakın Atatürk büstü ve Mustafa Kemal Atatürk kütüphanesi. Çünkü Süleyman Demirel ilk geldi Gagavuzya'ya ve dedi ki biz kardeşiz ve bu ilişkiyi biz devam etmeliyiz. Süleyman Demirel'in burada heykeli var. Zaten anlattı. İşte sol tarafta şurası politikler, sağ tarafta kültür insanlar. Şimdi burada konuşurken şöyle hanımefendileri gördük. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Siz Gagavuz musunuz? Ben Gagavuzkayım. Nasıl burada yaşam? Tabii ki. Burası nasıl? Güzel mi? Ben çok severim bizim ana yerimizi. Çünkü mesela hani bizim Moldova. Hem nerede ben bulunuyorum Gagavuzya çok güzel. Hem var çok meraklı yerler. Gagavuzlar Türk mü? Gagavuzlar Türk halktan geldiler. Hı. Söyleyeyim böyle. Tamam. Daha doğru. Peki nasıl gelmişler buraya? Ona geldiler Balkan yerlerden bu yerlere, Aha. bu taraflara. Balkanlardan. Güzel. Peki burada mesela Gagavuz yemeklerin neler var? En önemli hem en tatlı ben sayarım o kavurma. Kavurma. Manca var, kıyırma, en tatlı ikide birde yapılır paça, mamalıga, Paça. paça. Koyun paçası. Şişi unuttum. Paça bu ayak mı? Ayak. Peki burada Türkiye'ye ne söylemek istersin? Türkiye'ye gittin mi hiç? Yoktu. Gitmek ister misin İsterim, Türkiye'ye? isterim. Ne demek istersin Türkiye'nin izleyenlere? Bekleyin bir ben geleceğim. Senin adın ne? Saşa. Saşa. Tamam, seni bekliyorlar o zaman. Bekleyin. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Teşekkürler Saşa. Я с тобой иду поговорить. Нет. Ne oldu? Söyle, neydi? O da işte benimle Turca'ya geliyor. Sen de mi Türkiye'ye gelmek O da istiyorsun? istiyor. Neden? Я хочу mужа турка. O işte kendine bulmak hoca. Sen koca mı bulmak istiyorsun kendine? Evet. Türkiye'den mi Şakalaşma. evlenmek? Neden? Çünkü... Потому что они очень экспрессивные, мне нравится. их Экспрессивно характер. знаю на гагузском. Нет, ну типа они взрывные такие. Темперамент. Темперамент. Темпераментные. Ne o? Как правильно сказать? Huylu, karakter. Türkler karakterli mi? Türkler hakkında ne biliyorsunuz? Кинола çok meraklı. Ne? Кинола. Dizileri biliyorsunuz. Hangi diziler? Kara Sevda. Muhteşem Kara Yüzyıl. Sevda. Да. Muhteşem Yüzyıl. Королек, птичка певчая. Karalok Королек, птичка певчая как будет? Burak Özçivik. Burak Özçivik. çok güzel. Fahriye Evcen, Koca. Burak Özçivik. He. Sen Rus musun, Gagavuz mu? Ben Sıkanka. Çingene. Kim? Çingene. Çingene mi? Burada çingeneler de var. Var. Roman mı? Roman mı acaba? Roman. Sen roman mısın? Ha, Evet. roman diyoruz biz. Tamam. Ben певица. O düşünüyor o çalı güzel. Ne o? Sesin mi güzel onun? Öyle düşünüyorsun. Senin sesin güzel mi? Bir şarkı söyle o zaman. Çal. Hadi çal, bir şarkı söyle bakalım. Давай споем. Gagavuz şarkısı var mı bildiği? Знаешь песню на гагузском? Гагаузский? Şarkı. Tarafım sen tarafım. Çok güzel. Çok güzelsin korafım. Çok güzel. Sen de söyle. Ben de çalayım. Sen ne çalıyorsun? Ha, Ben sen... beğenirim şarapçık. Tatlı şarapçık. Я, у меня есть одна песня. Чика-чик. Çalacağız. Tamam, çaldınız. Çalın bakalım. Ne güzelsin korafım. Çok cömertsin
sen toprağım, Gagauziri bucam, Gagauzira hoşluk, çok sevin Çok güzel. Bayrağını yüksek kaldır, sen benim palı halkım. Bayrağını yüksek kaldır, Bayrağı yüksek kaldır değil mi? sen benim palı halkım. Çok güzel. Görüşürüz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Biraz da konuştuk. Süper. Bir sohbet ettik. Türkçe de bayağı konuşuyorlar. İşte fark ettiniz ki kız biraz farklı benden konuşuyor. Ben biraz Türkçe gibi Evet, sizin biraz daha Rusça ve Türkçe karışık gibi. Evet. Onun biraz daha böyle Balkanlar, Evet. işte Makedonya tarafından bir İşte o Gagauzca. O Gagavuzca. Çünkü benim dilimde artık Türk laflarım var. Ama kız tamamen Gagauzca konuşuyordu. Ha, süper. Arkadaşlar zaten bir sonraki bölümlerde o Gagavuz köylerine de gideceğiz. Oraları da, oradaki insanlarla da konuşacağız. Şöyle. Zaten çok küçük bir yer burası herhalde. Evet. Büyük bir yer değil. Böyle yürüyerek gezilebilir. Siz burada neyle uğraşıyorsunuz? Ben turizmciyim. Belediyede çalışıyorum. Aha. Orada bizim merkezimiz var. Turizm merkezimiz. Aha. Ve rehberlik yapıyorum. Süper. Sizi telefon numaranızı koyarız aşağı. Buraya gelecek olanlar size ulaşabilirler. Bir dakika. O вас есть gözleme? Bu nedir? Gözleme. Gözleme, Tamam. et mi? Et. Et var içinde. Biz buna çığ börek, çiğ böreğe benziyor. Aha. Siz sormuştunuz, biz şimdi kahve alacağız. Ha, ne sormuştun? Siz sormuştunuz yemekler için ve paça. Ne demek paça? Şimdi Gagavuz kültüründe biz normalde bir tek koyun eti kullanıyoruz. Ve tamamen Gagavuzların yemekleri kavurma ve diğer yemekleri yapılıyor koyunla. Ama var bir bayram, ne zaman biz domuz kullanıyoruz. Ve bu bayram yeni yılında oluyor ve biz o zaman paça yapıyoruz. Ne demek paça? O evet doğru ayaktan, domuzun ayaktan böyle bir jöle gibi yapılıyor. Biz onu koyundan yapılıyor. Türkler Müslüman olduğu için onlar domuz yemiyorlar. Biz o jeli, koyunun ayağındaki jeli, siz domuzun ayağındaki jeli yiyorsunuz. Evet. Ama artık bizde farklı yapılıyor, koyuyorlar ve tavuk eti ama en önemli olsun bu jöle yapılsın. Okay. Şöyle dedi, seni bir yere getireceğim dedi. Gagavuzlardan dedi. Bunun sahibi de. Nasılsınız? İyiyiz. Bugün çalışıyoruz. Beraber ben de burada öğreticiler, hem öğrenciler hem resimcikalar. Bugün bende çok insan çalışıyor. Çünkü stüdyom bir tek. Ben bir tek kadının bütün Gagavuzya keramik atölyesini burada tutuyorum. Bana buraya geliyorlar. Yunus Emre Stüdyo'dan da Türkiye... Bir dakika, ben sizi bırakıyorum ve kaçıyorum, tamam? Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl burada yaşam? Gagavuzya'da. Bu çok zor soru. Çünkü tam zorca yaşayan bizde burada. Ne? Zor mu? Evet, evet. Maaşlar mı düşük? Yaşam, hayat zor, evet. Şimdi her yerde maaşlar düşük. Evet, her yerde maaşlar düşük. Anladım, güzel. Peki burada gençler Türkçe öğreniyorlar mı, Rusça mı öğreniyorlar genelde? Rusça. Rusça. Artık gençler çok Türkçe konuşmuyor ama yine köylerde yaşayanlar öğreniyor herhalde. Öğreniyorlar ama çok az. Çünkü şimdi belki de uşak başçasından öğreniyorlar Gagavuz dilini ama az. Okullarda hem liselerde öğreniyorlar, üniversitelerde öğreniyorlar o
o dili sansın o bir yabancı dil. O dilde biz öğrenmiyoruz okullarda. Bizde yok Gagavuz okullar. Aa, yok mu? Yok. Biz onu öğreniyoruz. Nice İngiliz, nice bizim Moldova devletin dilini Limba Distat biz diyoruz ona. Ama bizde lazım olsun liseler, okullar, uşak başçalar angılarında geçiyorlar dersler Gagavuz dilinde. Dil bakıcım bir sıra haftada olsa 3 sıra haftada öğreniriz o dili nice yabancı dili. Ama öğrenme o dilde. Sohbet etme, laf etme. Tabii, çalışmaları Onun lazım. için bizde çok zor bu soru. Siz Çok Türkiye'ye gidiyorsunuz mu? ben ilk sıra bıldır gittim, şimdi yok. Nasıl Hayır. Türkiye ve buranın farkı nasıl? Çok farklı. Ne farkı var? Türkiye bir büyük ülke aslında tarih binden yıl var. Çok güzellik, çok mutlu insanlar. Ama burada biz bir küçük sansın kapalıyız. Bu Moldova içinde da bize kam zor. Ne olsun isterdiniz burada? Ne değişmesini isterdiniz? İsteriz olsun deyince bir küçük Şveytsarya. Ne olsun? Bir küçük Şveytsarya. Küçük İsviçre olsun. Biz de isteriz. Türkiye küçük büyük bir İsviçre olsun isteriz Evet, yani. evet. Ama zor. Güzel, anladım. Çok güzel. Böyle geldik arkadaşlar. Burada çömlekler yapıyorlarmış. Ondan sonra bugün üniversite Yunus Emre Enstitüsü'nün de burada destekleri varmış. Sağ olsun tanıştırdı beni de. Böyle elimizden geldiği kadarıyla gezmeye çalıştık buraları. Size göstermeye çalıştık. Zaten devam edeceğiz, daha köylerine falan da gideceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.